Murphy Kanunu. Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa ters gidecektir. Bu söz ne anlama geliyor? Edward Murphy Jr. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir mühendis ve kaptandı. MX-981 projesi, insan bedeninin yüksek G kuvvetine nasıl tepki verdiğini araştıran deneysel bir projeydi. Deney sırasında sensörlerin yanlış takıldığı fark edildi. Murphy öfkeyle şunu söyledi: "Eğer bir işi yanlış yapmanın bir yolu varsa biri mutlaka onu yapacaktır." Bu söz orada bulunan bir proje yöneticisi tarafından esprili şekilde tekrarlandı. Zamanla askeri personel arasında yayıldı ve Murphy's Law yani Murphy'nin kanunları adını aldı. Murphy kanunları sadece pesimist yani kötümser bir bakış açısını temsil etmez. Aksine risk yönetimi, hata payı ve gerçekçilik üzerine kuruludur. Murphy yasasının altında yatan temel düşünceler şunlardır: hiçbir şey kusursuz değildir. İnsan hatasına açık sistemler mutlaka hata yapar. En az düşünülen aksilikler en çok gerçekleşenlerdir. Plan yaparken kötü senaryoyu da hesaba kat. İşler her zaman en kötü zamanda bozulur. Yani bu Murphy yasaları teknik ve sosyal hayatı ciddiye almanın, her zaman B planı yapmanın ve başarıyı garantiye almanın bir uyarısıdır. Murphy kanununun ayrıca alt yasaları da vardır. Finagel'ın yasası. Ters gidebilecek her şey ters gider ve en kötü zamanda. Soats'un yasası. Bir şeyin ters gitme ihtimali varsa ters gider, özellikle sana olur. Parkinson yasası. Bir iş kendisine ayrılan tüm zamanı dolduracak şekilde genişler. Murphy'nin kanunları peki gerçek hayatımızda ne işe yarar? Havacılık mühendisliği, uzay çalışmaları, yazılım geliştirme, proje yönetimi ve inşaat gibi alanlarda dikkate alınır. Örneğin NASA proje planlamasında Murphy'nin ilkelerine dikkate alır. İnşaat bölümünde ise her ihtimali hesaba katmadan yapılan hatalar büyük risk taşır. Sadece iş alanlarında değil, ayrıca günlük hayatımızda da Murphy'nin kanunları işe yarar. Örneğin tostunuz yere düştü. Murphy kanununa göre hep reçelli tarafı halıya gelir. Eğer trafikte şerit değiştirirsen, Murphy kanununa göre diğer şerit hızlanır, seninki yavaşlar. Eğer aceleyle işe gidersen, Murphy kanununa göre asansör bozulur. Eğer fotokopi çektirirsen, Murphy kanununa göre en önemli sayfada kağıt sıkışır. Eğer telefonun çalarsa, Murphy kanununa göre ya duştasındır ya da şarjın bitmek üzeredir. Bunlar tabii ki de düşük oranlar, fakat Murphy kanunları bu olayların hep bize oluyormuş gibi hissettirmesini dile getirir. Bu neden hep benim başıma geliyor derseniz aklınıza bu kanunlar gelsin. Murphy yasası sadece işlere ve günlük hayata değil, ayrıca kitaplara, dizilere, filmlere, karikatürlere, hatta reklam sloganlarına bile konu olmuştur. Murphy's Law is this. Murphy's fucking Interstellar yani Yıldızlar Arası filmini büyük ihtimalle duydunuz. Dünyanın en çok izlenen filmlerinden biridir. Bu filmde ana karakterin kızı Murph'tür. Yani filmde bu yasa sembolik olarak kullanılır. Murphy's Law. House dizisinde Gregory House birçok teşhisinde Murphy'nin felsefesine yakın cümleler kurar. The Simpsons dizisinde de Murphy'ye göndermeler yapılır. Peki bu Murphy yasası gerçek mi yoksa sosyal olarak konuşulan bir sahteden mi ibaret? Murphy yasası tamamen bilimsel bir yasa değildir. İstatistik, psikoloji ve bilişsel önyargılarla ilgilidir. Psikolojik olarak açıklaması olumsuzluk yanlılığıdır. İnsan beyninin olumsuz olayları daha çok hatırlamasındandır. Seçici algı ile birlikte ters giden olayları fark eder, düzgün gidenleri normal kabul ederiz. Ve mükemmelliyetçi yaklaşımda her hata büyütülür. Ama yine de Murphy yasası bize gerçekçilik, hazırlıklı olma ve detaycılık gibi beceriler kazandırır. O zaman Murphy kanunundan birkaç seçme yapalım. Hayattaki en güzel şeyler ya kanun dışı ya ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır. Bozuk bir alet tamire geldiğinde çalışır. Dakikalarca beklediğin otobüs sen tam sigaranı yakınca gelecektir. Sıra size geldiğinde kuralları değiştirirler. Senin ona yaklaştığın an onun başka birini bulduğun andır. Konuşmanızda bir yanlış yapana kadar kimse dinlemiyordur. Düşürdüğün ekmeğin yağlı yüzünün halıya gelme olasılığı halının yeniliğiyle doğru orantılıdır. Gibi bir sürü bu tür örnek sunabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın.